Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Keyifler yerinde mi? Bambaşka sohbetlerde NTV ekranlarında yine bir aradayız efendim. Çok güzel bir konuğum var ve onu tanımak için çok heyecanlıyım. Çünkü güzel enerjili insanlara, mesleğini iyi yapan insanlara her zaman çok ihtiyacımız var. Dolayısıyla onları doğru tanımak bence çok kıymetli. İnsanı da en güzel kendisi anlatır diye düşünüyorum. O yüzden yine bol sohbetli, benim için çokça dinlemeli bir 35 dakika bizleri bekliyor. Bir cümlenin peşinden gideceğiz. Tabii ki Sokrat'la gidiyoruz. Hadi bakalım. Değişimin sırrı tüm enerjinizi eskiyle savaşmaya değil, yeniyi inşa etmeye odaklamaktır. Bakalım Ece, İrtem nasıl biri? Geçmişle çok uğraşıyor mu? Bugünün tadını çıkarıyor mu? Neler yaşıyor içinde? Bu aralar benim gibi lodos onu da çarptı mı? Hadi gelin birlikte soralım. Hoş geldin Ece. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sizi sormalı. Ben iyiyim, teşekkür ederim. Seni gördüm ve tanıyacağım için çok heyecanlıyım. Ben de çok Özen ve heyecanlıyım. mutluyum yani. Şimdi hikayende tabii beni cezbeden bir sürü şey var. Şu anlamda aslında oyuncu kimliğinle, performanslarınla yanımdasın bugün ve sohbet ediyor olacağız ama aslında sporcusun, aslında müzisyensin. Aa, Biraz. biraz ondan biraz bundan değil, bayağı ciddi. Evet, yaptım. Yaptım diyemezsin. Bunlar böyle yaptım deyip geçeceğin şeyler değil. Böyle bir kelimeyle cevap verirsen olmaz. Yok, açarım. Tamam, hadi Detaylandırırım. Ya, Şimdi 91 doğumlusun, Hı hı. Sivas'ta doğdun Evet. ve sonra? Aslında ailemin mesleğiyle sürekli yer değiştirmek durumunda kaldığım belli bir döneme kadar böyle bir hayat hikayem Neden? var. Babam Cumhuriyet Savcısı, annem Yazı İşleri Müdürü. Oo. Sivas'ta doğma sebebim o zamanlar görev yaptıkları Derinkuyu, Nevşehir'e en yakın annemin memleketi Sivas olduğu için doğum iznine ayrılıp Sivas'ta doğuruyor annem. Aslında Derinkuyu'da doğabilirmişim. Annen Sivaslı. Annem Sivaslı, Tamam. babam Aydınlı. İkisinin de ilk tanıştıkları ilk görev yerleri Şarkışla, Sivas Şarkışla. Bir sentez çocuğu. Evet, tam olarak öyle. Ne güzel. Yani Sen nereli hissediyorsun bu hikayede? herhalde bir 20 yaşıma kadar falan sorduklarında Nusaybinliyim diyordum. Çünkü en çok orası etkilemişti beni. Yine görev yerlerinden birisi. Oranın sıcaklığı, insanı, dokusu, yaşanmışlığı, hikayeleri beni uzun bir süre bırakmadı. Oraya ait hissettim ve sorduklarında gerçekten Nusaybinliyim diyordum. Babam artık zorla diyor, kızım sen Aydınlısın. Hala bazen arada kaçıyor böyle, Nusaybin, Sivaslıyım. Ben Türk'üm ya, Türkiye'liyim. Yani iliklerime kadar hissediyorum. Çünkü bütün bölgelerde neredeyse çalıştı babam, annem. Her yeri çok sevdim, benimsedim. Her yerden hala dostluklarımı kalbimde taşıyorum. O yüzden belli bir yerliyim diyemiyorum 20 gerçekten. yaşından sonra ne dedin? 20 yaşına kadar dediğin için soruyorum. 20 yaşından sonra İzmirliyim demeye başladım. Aa! Çünkü kalıcı olarak artık İzmir'de yaşamaya başladık. Liseye orada başladım, üniversiteyi orada bitirdim. Sonrasında da İstanbul'a geldim. Şimdi ilkokuldan itibaren lisanslı koşucusun. Hemen bunu bana anlat. Şöyle, o dönem Denizli Çameli'de görev yapıyordu babam. Tamam. Ve Çameli bizim yaşadığımız dönemlerde gerçekten köy gibi, köy sayılabilecek ilçelerden biriydi. Ama spora o kadar önem veriyordu ki. Okullarda atletizm, masa tenisi, pimpon, voleybol, her şey vardı. Seçme imkanımız vardı. Benim de böyle bir yeteneğim varmış. Yani beden eğitimi derslerinde hep böyle bir yarış halindeydim. Özellikle koşuda. Her dalı çok sevdim. Ben gülle bile attım. Bütün sınıfı gülleyle kurtarmışlığım var. şaka Herkes 5 yapıyorsun. aldı benim sayemde. Ne diyorsun? Evet. Ya bilek güreşi, bütün alanları çok sevdim ama özellikle koşmak hiçbir alet edevat gerektirmeden çok özgür hissettiğim bir alan. Sadece koşuyorsun. Hiçbir ayakkabı dışında, ki ona sahip olmayan arkadaşlarımız bile vardı. Koşu yarışlarında sadece 5-6 çorabı üst üste giymek zorunda kalan, maddi duruma el vermediği için ayakkabı alamayan arkadaşlarımız vardı. Koşmak öyle bir şey. Bana çok özgür hissettirdiği için sanırım. Hala koşar mısın?
Koşmaya çalışıyorum fırsat buldukça. Ya. Evet, evet. Benim hiç yapıyorum. beceremediğim bir şey koşmak. Ya, Fenalık geçirebilirim yani ikinci dakikada. ya. Nabzım, ay kalbim. Yok yok yapamayacağım, yürüyelim mi? Şuraya bir şey girer böyle Evet, batar girer falan. evet. Onu yendiğiniz zaman çok güzel oluyor ya. Olmuyor. Ben koşu insanı değilim. 13 yaşında 1200 metre 3 dakika 46 saniyede koştun. Evet. Kayıt olmadığı için ispatlayamıyorsun. Evet, lütfen yetkililere sesleniyorum. Denizli valisi beni havaya kaldırmıştı böyle kucaklayıp. Bu E, kızın babası kim diye. Ama işte o dönemler böyle her şey belki vardır. Yani çünkü yarışı bitirdiğimizde bir tutanak tutuluyordu, süreler yazılıyordu vesaire. Ama benim elimde bunu belgeleyebilecek bir internet sitesine ya da bir yerde bulabileceğim bir kaynak da yok. aa, Ama böyle bir şeyim var evet. peki onlar bir tutanak tuttuysa bu hala geçerli mi? Sen bununla başvurabiliyor musun? Yani atıyorum. Üstüne Beni, düşsem belki bulurum ya. ya Hiç düşmedim. Evet. düşsene ya. Evet. Ne meraklısı mısın? Kızım o Düşebilirim evet. 1200 metre peki 3 dakika 46 saniyenin altında koşan var mı? Şöyle, o dönem Süreyya Ayan vardı bilirsiniz. Evet, tabii 1500 ki. metrede ülkemizi temsil ediyordu. Yani onun hatta rekor kırdığı bir yarış var. Arkasındaki yarışmacıya bayağı bir fark atmıştı. Hı hı. Bir dünya birincisi olduğunda. Evet. O yarışmaya girdiğimde herhalde ikinci oluyordum o yaşımda. Ama arada bir 300 metre de şey fark var şimdi. 1500'e yansıdığı zaman belki yavaşlardım, sürem şey olurdu ama bu Ha. ciddi bir şey yani. Aa Neden? üstüne gitsene. Evet. Git git. İşte Çameli'den tayin olduk. Bu sefer İnebolu'nun şartlarına göre yaşamaya başladık. Ha. Çok istedim. Hocalarıma defalarca söyledim ben böyle böyle işte koşu yarışlarında derecelerim var. Katılabilir miyiz? En yakın koşu yarışı 1,5 sene sonra düzenlendi. Ne diyorsun? Ve o zamana kadar motivasyonumu koruyamadım. Hmm. Orada biraz daha masa tenisine yöneldim. Masa tenisinde birinciliklerim vardı zaten yine Çameli'den getirdiğim. Apandist ameliyatı oldum. Final yarışını, turnuvasına katılmak için ameliyatımın ikinci günü gittim. Masa tenisinde birinci oldum. Hatta dikiş yerim açıldı. Onun yüzünden incecik bir çizgi halinde olması gereken ameliyat izim bir parmak kalınlığında. Ama birinciliği aldım. Nedir bu spor hırsı? Babadan geliyor. Annemden de geliyor, babamdan da geliyor. Neden? İkisi de eski koşucu aslında. Lise dönemlerinde ikisi de koşuyla ilgilenmiş. Babam onun ötesinde profesyonel halter yapmış. Yani futbolla ilgilenmiş. Babamın bize hep söylediği çocukluğumuzdan beri bir spor dalı ve bir müzik aleti mutlaka olacak hayatınızda. Peki şimdi şehir şehir geziyorsun. Buradaki tabii şeyi de merak ediyorum yani küçücüksün ve her seferinde sıfırdan başlıyorsun. Müziğe geçemedim daha. Oraya bakmak istedim. Bir kere yaşımız küçük olduğu zamanlarda çok anlamıyorduk. Hatta eğlenceli de geliyordu. Değil mi? Bu insanın biraz fıtratıyla, şeyiyle de, doğasıyla da alakalı ya. Ben seviyordum mesela. Abim biraz daha aidiyetçidir. Olduğu yerde kalmayı sever. Ama bana eğlenceli geliyordu. Şöyle bir dezavantajı var. Hiç uzun ömürlü arkadaşlıklarım olamadı. Yani en fazla o dönemde cep telefonu yoktu. Tabii. Mektuplaşabiliyorduk. Bir iki Tabii. mektuptan sonra Kesinlikle. arkası gelmiyordu. Onun için böyle çok eski dostluklarım vesairem olamadı. Ama onun dışında yeni insanlar tanıdım, yeni arkadaşlar tanıdım, yeni adetler, gelenekler, oranın sahip olduğu özellikleri gördüm. Türkiye'yi tanıdım yani. Aslında. Bunlar da artıları. Peki kendini sürekli yeniden anlatmak çocuk ruhunda. Gerçi çocuklar daha çabuk anlaşıyor. Hemen Evet, çözüyorlar yani. evet. Bir dilleri var onların. Ya o çekingenlik kısa bir süre oluyor. Şimdi hemen şu anda da öyle ya bir girdiğimiz yeni ortamda hemen herkes size eğer hepsi arkadaşsa kabul etmiyorlar. Bir ölçüp tartıyorlar vesaire ama o çocukken herhalde böyle bir 2-3 ayda hemen hallediliveriyor yani. Uzun sürmüyor. Evet. Şey duygusu nasıl? Odan hep değişiyor. Tam yerleşiyorsun hop gidiyorsun. Tam yerleşiyorsun hop gidiyorsun. O nasıl bir duygu? Yani aslında çok abimle hep aynı odada kaldığımız için yani biz genelde lojmanlarda onun dışında da babamın tercih ettiği evlerde kaldık. Böyle işte ne bileyim İnebolu'ya gittik mesela Kastamonu İnebolu'da. Babam dedi ki ben dedi deniz kenarına gelmişim Aydın'la. Arkamız orman, önümüz deniz bir ev buldu hemen. Boyranaltı diye bir yer var orada nefistir manzarası. Dedi ben lojmanda kalmayacağım dağın Haklı. başında. Böyle keyfine de çok düşkündür babacığızın. Onun için yani seçtiği evin durumuna göre genelde 2+1 evlerde kalıyorduk ve işte bir oda anne babanın, bir oda abimle benim, bir salon.
Onun için odayı öyle benimsemişim, benimsememişim çok fark Ya, etmiyordu yani kıyamam, ne olduğum tatlı. ortama. O, adapte olmak. Ama böyle anlatınca da sıcacık bir şey oluyor. Evet, Değil mi? evet. Ya sanırım bir de o zamanlar herhalde kendinizi belki de o ortamda sıcak hissediyorum dediniz ama kötü hissettiğiniz anıları büyütüp de benim yaşadığımı çocuklarım yaşamasın psikolojisiyle de hareket ediyor ya şu anda ebeveynler. Evet. Hani rahat etsin, Daha rahat etsin. sorunsuz büyüsünler. Aslında oralardan da çıkarılabilen dersler, e, hayatın anlamları vesaire oraları köreltmemek gerekiyor. Çok fazla böyle özgür olsun derken aslında başka bir noktaya götürmemek gerekiyor gibi düşünüyorum ben. Peki mesela bugüne dair evet ya o zaman öyle yaşadığım için böyle dediğin şeyler var mı? Tabii. Yani o zamanlar ben de mesela özgürlüğümün çok kısıtlandığını düşünürdüm. Babamın çok otoriter olduğunu düşünürdüm. İşte onu yapacaksın, sporla uğraşacaksın, bunu yapacaksın, müzik bilmem ne falan. Ama o disipline edinmeseydim çok boş vermiş bir insan olabilirdim. İpin ucunu çok kolay bırakabilirdim. O şeye sahibim yani. Yani özgürlük adı altında saçmalayabilirdim. Evet. Orada alan tutmak ve sınır koymak çok zor bir ebeveyn için ama çok doğru değil mi? Yani Evet. bu döneme göre evet biraz katı olabilir. Zaten katı olduğu kısımları şu an babam da annem de kabul ediyor. Evet biz biraz abartmışız diyorlar. Ama bilmiyorum iyi ki de abartmışlar belli bir noktada. Yani bir kötülüğünü görmedim en Şey ne azından. garip biliyor musun? Yani şey düşündüm şu an diye bu esi verdim. Zamanında işte baban çok otoriter ve netken sana çok fazla geliyor. Ona Evet. doğru geliyor. Evet. Şimdi sana doğru gelen ona fazla Evet. geliyor. Ne değişik Aynen değil mi? öyle. Ama böyle bakmasaydık tersten ebeveyn ve çocuk ilişkisinde belki de hiç dikiş tutmazdı. Evet. Yani ben de şimdi düşünüyorum kendi ebeveynliğimi düşünüyorum. Yeterince sınır koyabiliyor muyum? Hayır diyebiliyor muyum? Çünkü aslında önemli. Ama o kadar otoriter olsam şimdiki nesil bunu kabul eder ve alır mı? Hani tamam ya der biz tamam derdik de. Artık şey farkı var ya bir kere bahsettiğimiz dönemlerde bir teknoloji yoktu, o Evet. yoktu, bu yoktu. Yani zamanın şartlarıyla uyumsuz davranamayız artık. Değil mi? Yani Öyle davranış olmaz. biçimleri de onlarla birleşince zaten birlikte yol alınca bir yere varıyor. Ya o zamanların durumu buydu. Şimdinin durumu bambaşka. Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi böyle sen anlattıkça onu düşündüm. Peki şahane bir sporcu, her ortama uyum sağlıyor, abiciyle mutlu, anne babasıyla mutlu bir genç kız. Dönüyor, dolaşıyor, müzik dünyasına adım atıyor. Ya. Neden, nasıl? Orası zor oldu bir kere. Yani spor akademisine gitmesi beklenirken başrolümüz. Ben de öyle isterdim. Müzik daha öncesinde. Ben bayağı işte o Nusaybin dönemleri 93, 91 doğumluyum. 93-95 arası, 96 arası orada yaşadık galiba. 2, 3, 4 yaşlarımda elime gerçekten böyle saç fırçalarını alıp anneme kendimi anons ettirip ama anonssuz Yok asla artık. çıkmıyormuşum. Gerçek. Sahnelerimizin yıldızı falan Ece Yırtem geliyor dedirtme o alkışı almadan çıkmıyormuşum yani. Çok tatlısın. Çıkıp işte şarkı söylüyorum, stand-up'lar yapıyorum. Yani hep şey sahne. O zamanlar mezdeke vardı, dansöz olmak istiyorum. Benim anaokul karnemde ne olmak istiyorsunun yanında dansöz yazıyor bu yüzden. Şaka. Evet yani Çok tatlısın. bir şey yapmak istiyorum ama ne? Onu arayarak buldum ben hayat içinde. Yani biraz da geç oldu çünkü imkansızlıklar yani Nusaybin'de nerede konservatuar ya da bir şey. Oradan işte Denizli Çameli bahsettiğim gibi spora çok önem veriyorlardı ama yine müzik yani benim bir tane aşık olduğum bir müzik hocam vardı Elvan Hoca. Kadın yan flütüyle gelirdi. Bu yüzden senelerce babamdan yan flüt istedim. Almadı. Hayır dedi telli bir enstrüman çalacaksın. Hem çalıp hem söyleyebileceğin bir şey olmalı dedi. Ha. Yan flütü bana çok geç aldı. O yüzden de tek bir enstrümanımı sattım bugüne kadar o da yan flüt. Ne diyorsun? Çalabiliyor musun? Biraz çalıyorum. Yani o dönem işte Çameli'de müzik öğretmenlerim bana bırakırdı dersi. Çünkü ben sürekli blok flütle
O dönemin dizilerinin müziklerini çıkarırdım. Mesela Aliye vardı. Hocam Aliye'nin müziğini çıkardım ben. Ya. Tamam Ece sen de notaları sen yaz falan. Zaten teoriye şeyde verdikleri kadar alıyorum biliyorum. Sınıfa ben öğretirdim şeyi. Blok flütle işte Aliye çalmayı. Ne diyorsun? Evet evet. Yani öyle müziği işte İzmir'de anca fırsatım oldu. En son liseye başlamadan önce İnebolu'daydık. Kastamonu İnebolu'da ben kafaya koydum. Diyorum ki Güzel Sanatlar Lisesi okuyacağım. Ama yani dediğim gibi internet çok kısıtlı. Sınavda ne soracaklarını bilmiyorum. Ben sanıyorum ki ses yarışmasına gidiyorum. Şarkı söyleyeceğim, beni alacaklar. Çok tatlı. Kastamonu Güzel Sanatlar Lisesi'ne başvurdum ilk önce. Sonra babam dedi ki hayır büyük şehirde okuyacaksınız. Artık oraya göç etme vakti geldi. Biraz İzmir'de böyle savcılık durumlarında zor bir bölge. Hemen kolay kolay atanamıyor. Eş durumunu bozdular. Annem tayin istedi. Babam bir süre daha yine Bolu'da yaşamak zorunda kaldı. Aa. Güzel Sanatlar Lisesi başvurularımı da İzmir'den yaptım. Ve fark ettim ki öyle şarkı söyleyerek almıyorlarmış. Aşamaları varmış. Sana kıyamam. Böyle kulak sınavı, ne bileyim ezgisel bellek, ritim tekrarı falan ilk defa hayatımda duyduğum terimler. Hızlandırılmış bir şey aldım, ders aldım. Bir haftalık bir ders. Heyecanıma yenik düştüm. 2 liseyi de kazanamadım. Ne Ümran Baradan ne Işılay Saygın. Ümran Baradan'ın ikinci yedeğiydim. Olmadı. Aa, ne Derken enteresan. Anadolu Lisesi'ni kazanmıştım zaten halihazırda. Anadolu Lisesi'ne devam ettim. Annem bu sırada çok ısrarcı oldu. Baba mesleğini yapacaksın, savcı olacaksın diye. Beni dershaneye yazdırdılar. Bir dakika. Yalvarmama rağmen. Bu hikayede ben sporu kaybettim. Spor Ne zaten oldu? İnebolu'da artık bitti Bitti. gibi bir şey oldu tabii. Yani sen hiçbir zaman spor akademisi okumayı da düşünmedin. Ama bu Düşünemedim. hikayede oyunculuk da yok şimdiye kadar, değil mi? Var yok arası. Yani Ha. ben diyorum ya böyle hep sahnede olmak istedim ama işte ne olacağını tam Anladım. çözemedim. Çünkü Hmm. ders alamadım, imkanım yoktu. Deneme yanılma yöntemiyle oldu bunların hepsi. Ne diyorsun? Yani Çok işte enteresan. koşuda iyiydim. Orada birisi bir de kadere de çok inanırım. Doğru. Olacağı vardıysa o zamanlar biri keşfederdi, bir şey olurdu, alırdı, tutardı elimden bambaşka bir yerde olabilirdim. O olmadı. Evet. İzmir'e geldikten sonra işte şan için çok uğraştım. Beni işte özel ders almak istiyorum, şan ders almak istiyorum. Alamadım. Lise sonuna kadar, son 6 aya kadar. Son 6 ay yine ailemin izniyle. Dershane devamsızlığım ayyuka çıkınca baktılar yazdırdıkları para da boşa gidiyor. Ne yapıyordun dershaneye gidiyorum diye? Ekiyorduk arkadaşlarla orada müzik grupları kim varsa onları dinlemeye. Şaka. İşte konserlere, şeylere. İyi cesaret. ha. Evet. Sonra anladılar ki bu kız gerçekten müzik istiyor. Bir Ha, özel ders aldım. Tamam. Ondan sonra İzmir'in çok değerli sanatçıları, opera sanatçıları, Aytül Büyük Saraç, İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü'ydü o zamanlar. Bizim okulumuza transfer oldu Yaşar Üniversitesi'ne. Levent Gündüz keza ondan 6 ay sonra geldi. Yaşar Üniversitesi'ni tercih etme sebeplerimiz bu hocalar. Ama ben yine Batı müziği okuyacağım diye girdim. Çünkü annem çok güzel Türk halk müziği ve sanat müziği söyler. Aşina değilim yani seviyorum, dinlemeyi seviyorum ondan ama Batı müziği istiyorum gibi bir algım oluştu. Operayı da okula kazandıktan sonra ne olduğunu öğrendim. Öyle çok araştırarak Sürprizlerle dolu bir girmedim. kızsın ya. Sonra baktım ki Bu kız wow. koşmuyor muydu? Bir dakika ne oldu? Bir yan flüt görmüştük elinde bir şey. Bir dakika savcı olmayacak mıydı? Yok canım ben. Dershaneye Aynen öyle gitmiyor muydu yaşadım bu çocuk? ben. Bir dakika telli bir saz vardı elinde. Ne çaldın peki Ben de telli? Baban yaşarken. demiş ya. Gitar. Gitar çaldın. Evet. Gitarı da liseye başlamadan önce bizim hep dönüp dolaşıp gittiğimiz böyle tayinler vesaireler hep oradan oraya savrulduk ama hep de böyle adli tatillerde Kuşadası'nda yazlığımız vardı. Ha. Kendimi bildim bileli. Tamam. Bir ayımızı orada geçirirdik. İşte bu liseye konservatuvar istiyorum vesaire döneminde yazın babam bana gitar aldı. Tamam. Ama onu da Söke'den aldı. Kuşadası'nda yok. Söke'den gitarı aldıkları yerden 6 ay değil 1 ayda bize şey verdiler. Kurs paketi hediye. Tamam. Her gün oraya gidip geldim. Gitarı orada öğrendim.